Elimde 2 adet Hindistan cevizi var. Biri şu an mutfakta işleniyor. Yani kaynatıyorum vesaire. Bunları hem temizleyip hem delip hem içini boşaltıp öyle kullanacağız bu arada. Dediğim gibi zaman kaybı olmasın diye diğerini ben hallettim. Bu Hindistan cevizini de sizlerle birlikte temizleyip süreci göstereceğim. Belki siz de böyle bir şey yapmak isterseniz diye. Benim ilk yapmış olduğum Hindistan cevizi bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi deliğini açtım, içini boşalttım, dışını temizledim, kaynattım vesaire. Şu an kullanıma hazır. Sizinle birlikte diğerini de yapacağım. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben özellikle kesilmiş Hindistan cevizi kullanmak istemedim. O yüzden böyle bir delik açıp da kullanmak biraz daha zor yani. Bunu hazırlamak zor. Küçük arkadaşlar lütfen büyüklerinden yardım almadan böyle bir şey yapmasınlar. Çünkü riskli bir şey. Bıçak vesaire kullanıyoruz. Ben matkap kullanıyorum. O yüzden lütfen evde yalnız başınıza denemeyin, birinden destek alın. Bu Hindistan cevizini bu hale getirmek için arkadaşlar bazı ekipmanlara ihtiyacınız var. Bunların başında bir matkap gerekiyor. Onun dışında delmek için matkap uçlarım var ve bir tane de şöyle, bunun da tam olarak neydi lan, unuttum ya. Ayarlı punch mı diyeyim, ayarlı matkap mı diyeyim. Videonun altına yazarım. Şu an bunun teknik adını unuttum. Şurada yazıyor. Bakın çapları. Kaç çapında yapacaksanız. Yani benim deldiğim şey 32 milimmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Ben bunu kullanıyorum ama direkt bununla delmiyoruz. Önce bir matkap ucu delip daha sonra bunu kullanıyoruz. Metal işleyen arkadaşlar dediğimi anlayacaktır. En sonda dışındaki bu tel tel yapıyı, sakallı yapıyı gidermek için de şöyle bir zımpara kullanıyorum. Bu arada ben bunu matkapta, makinede değil, elle böyle manuel yapıyorum. Öyle daha rahat oluyor. Oraya da geleceğiz. Kullanacağım ekipmanlar bunlar. Şimdi bunu temizlemeye başlayalım. Öncelikle aldığınız Hindistan cevizi böyle bir yapıdaysa, yani sakalsı bir yapıdaysa önce bunları temizlememiz gerekiyor. Hindistan cevizini temizledikten sonra deleceğimiz yere karar veriyoruz arkadaşlar. İlk başta buraya delmiştim. Acaba yine bunu mu yapsam? Çünkü burası gözüksün istemiyorum ben. Hani birazcık daha pürüzsüz bir yüzey gözüksün istiyorum. O yüzden bunu da aynı yerden delebilirim. Tam şu birleşim noktasından delmeye başlayacağım. Önce küçük bir matkap, yani çapının çok bir önemi yok. 3 mm, 6 mm bir matkap ucuyla buradan deliyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum dostlar. Kullanacağınız matkap ucu ne kadar sivriyse daha iyi olur. Hatta ben bu işlemi yaparken metal ahşap ucunu kullanıyorum. Bunların farkı, ucunda sivri bir uç var. Daha çabuk deliyor. Yani metal için olanların ucu, bakın gördüyseniz şöyle bir farkı göstereyim. Eğer gözükmüyorsa da videoya eklerim. Şunlar beton için, bunlar da ahşap için. Ahşap matkabı kullanırsanız daha iyi delim yaparsınız. Tam şuradan ortasından deleceğim abi. Şimdi bunun içindeki suyu boşaltıyoruz. Dilerseniz bunun suyunu kullanabilirsiniz ama tadı çok kötü. Ben bunun suyunu bir yerde kullanmayacağım için döküyorum. Tabi siz bunu başka bir şeyle değerlendirebilirsiniz. İçindeki su bitene kadar şöyle yapıyorum. Evet, suyu boşalttık. Şimdi buradaki deliği büyüteceğiz arkadaşlar. İsterseniz hazır böyle çapları belli olan büyük punchlar var. İstediğiniz çapta tek seferde delebilirsiniz. Allah'tan hanım evde yok, yoksa var ya beni öldürür. Asıl olay bunu deldikten sonra başlıyor arkadaşlar. Bunun içini temizlemesi gerçekten en meşakkatli yer. Bunu bir tencereye alıyoruz. Sıcak suda 10 dakika böyle bir kaynatıyoruz. Daha sonra içini temizleyeceğiz. Bıçağı şuradan dikey şekilde bakın soktuk ya. Bunu buradan sokup kavun gibi böyle en sonuna gidiyoruz. Çizgi atıyoruz yani. Böyle yaparsanız daha kolay çıkıyor bu arada. Öbür türlü çok zor. Bakın buradan ucunu geçiriyorum. En sona kadar çiziyorum yani içten. Şöyle hilal şeklinde çiziyorum. O zaman daha rahat temizlik yaparsınız. Bu arada bunu tabi Hindistan cevizinin içi biraz daha yumuşasın diye kaynattık. Onu da söyleyeyim. Hani steril etmek amaçlı değil. Bu işlem bittikten sonra ben bir kere daha kaynatacağım bunu. Daha sonra bunu buradan birleşim noktasından bıçağın ucuyla şöyle, gördünüz mü? Kalkıyor Hindistan cevizi zaten. Böyle kastırarak içindeki Hindistan cevizini ufak parçalar halinde kırmaya başlıyoruz. Dediğim gibi bu uzun bir işlem. Onu da söyleyeyim. Bu içinden çıkan Hindistan cevizleri de tüketebilirsiniz ama ben tadını hiç beğenmedim. Dilerseniz işte evde anneler, ablalar, eşler bunları kurutup da böyle rendeleyip tatlılar için kullanabilir bu arada. Ziyan etmeyebilirsiniz ama ben şu an onunla uğraşamayacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi Hindistan cevizinin içini bayağı bir deştim yani, hallettim. Ama bunların delikten çıkabilmesi için küçük parçalara bölmek gerekiyor. Onu da bıçağın ucunu şöyle içine kastırarak küçültüyoruz içinde. Daha sonra sallandıkça çıkacak. Evet, çıkmadı. Ama çıkacak, merak etmeyin yani. Komple temizledim arkadaşlar. Şimdi içerisine bakıyorum. Hani herhangi bir parça bir şey kalmış mı diye. Burası önemli. Bunun içinde Hindistan cevizi kalmaması lazım. Unutup da suya koyarsak suyu bozar yani. Şu an gayet okey. Bundan sonraki işlemde şöyle bir durum var. Burası tamamen size kalmış. Dilerseniz bunun yüzeyini temizleyebilirsiniz. Dilerseniz temizlemeden de kullanabilirsiniz. Ama temizlemezseniz dışındaki bu sakalsı iplikler, yani kendi dokusu, otlar artık neyse, zamanla böyle yumuşuyor vesaire. Suda böyle bir partikül oluşturabiliyor yani. Filtrasyon
sirkülasyonu da zorluyor tabii. O yüzden ben bunun dışını temizlemek istiyorum. Bunu temizlemek için de şöyle bir zımpara mop kullanıyorum. Normalde bu matkaplar için matkaba takıp çeviriyorsunuz ama birincisi bir elinizde Hindistan cevizi kabuğu tutup bir yandan matkapla bunu böyle şey yapmak ergonomik değil. Yani çok yorucu oluyor. Aynı zamanda demin ben şöyle yaparken kaçırdım bunu. Elime vurdu. Bakın görmüş olduğunuz gibi ufak da olsa bir zarar verdi. O yüzden risk ediyorum. Bunu kağıt zımpara, şerit zımpara vesaire yapanlar da var. Ya da drill ile böyle üstünü temizleyenler de var. Ama ben bunu böyle tel fırçayla yapıyorum. Aynı zamanda bulaşık teliyle de olabilir. Denemediğim için bir şey diyemiyorum ama ben bunu etrafı fazla batırmadan suyun altında böyle bunu temizleyeceğiz. Şimdi bunu tekrardan kaynamaya alıyoruz. Kaynatma işlemi bittikten sonra bunun yüzeyinin öyle ufak tefek tüyler kaldı. Bunları da ocakta böyle ateşte yakarak dışını sıfırlayacağız. Pürüzsüz bir yüzey elde edeceğiz. Şimdi bunu tekrardan tencereye atıyorum. Hindistan cevizini sudan çıkarttım. Ocakta üstündeki böyle tüylenmeleri vesaire yaktım. İkisi de gayet güzel tekstürde. Tasarım olayının en çok oyalayıcı ve en çok yorucu kısmı buydu. Asıl keyifli ve eğlenceli kısım bunlardan sonra başlıyor. Buralarda sıkılmış olabilirsiniz. Sizi anlıyorum. Ben de çok sıkıldım ama asıl olay bunlardan sonra başlıyor. Hadi tasarımımıza başlayalım.